Köleliğe baş kaldıran adam Abraham Lincoln. Abraham Lincoln 12 Şubat 1809 tarihinde Kentucky yakınlarındaki Hardin kasabasında çiftçilikle uğraşan Virginialı Thomas Lincoln ile Nancy Lincoln çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Sarah adında bir ablası bulunan Abraham Lincoln'un Thomas adlı erkek kardeşi henüz bebekken öldü. 1808 yılında Amerika'da Spring çiftliğini satın almış olan baba Thomas Lincoln kısa bir zamanda borçları nedeniyle mahkeme kararıyla tüm mal varlığını yitirdi. Bu iflasın ardından 1816 yılında Abraham 7 yaşındayken Amerika'nın Indiana eyaleti yakınlarındaki bir tepede bulunan siper için kurulmuş barakaya benzer bir kulübeye taşınmak zorunda kaldılar. Baptist yani Protestan olan aile köleliğe karşı oldukları için büyük kiliseden uzaklaştırıldı. Bu bakış açısı içerisinde yetişen Lincoln küçük yaşlardan itibaren köleliğe muhalif duygular besledi. Bunun yanı sıra dine karşı da aynı muhalefeti yürüttü ve hiçbir kiliseye dahil olmadı. Abraham'ın annesi Nancy Lincoln bir çeşit süt hastalığından genç yaşta vefat etti. Bu ölümün ardından tekrar evlenen babasının yeni eşi Sarah Johnston kendi çocuğu gibi üzerine titrediği küçük Lincoln üzerine büyük bir etkisi oldu. Abraham'ın üvey annesiyle iyi bir diyalog kurmasına rağmen babasıyla ilişkisi gittikçe soğudu ve zamanla birbirlerinden iyice uzaklaştılar. Üvey annesi Abraham'ı okutmaya çalıştı ancak maddi imkansızlıklar yüzünden başarılı olamadı. O sırada Abraham etrafından emanet edindiği kitapları okuyarak açını kapatmaya çalıştı ve kendi kendine eğitti. İncil, William Shakespeare, İngiliz ve Amerikan tarihiyle ilgili birçok kitap okudu. 1830 yılına gelindiğinde aile Illinois'te bulunan Macon adlı küçük bir kasabadaki kamu arazisine taşındı. Macon'daki iklim şartlarının çalışmaya müsait olmaması nedeniyle ertesi yıl tekrar Indiana'ya geri döndüler. Burada salgın hastalıkların neden olduğu ölümlerin artması üzerine tabut yapıp satmaya başladılar. Hemen ardından baba Thomas Lincoln ailesini bu defa da Illinois'e bağlı Collis kasabasında bir başka konuta taşıyınca uzun boylu güçlü bir fiziğe sahip olan 22 yaşındaki Abraham bu zamana kadar tarlalarda çalışmasına rağmen ileride babası gibi bir çiftçi olmak istemediğine karar verdi. Bu yüzden 1831'de ailesinden ayrılarak New Salem köyüne Sagamon Nehri yakınlarına yerleşti. Burada kişisel eğitimine devam etmesinin yanı sıra Denton adlı bir iş adamın himayesinde ticaret öğrenmeye başladı. Lincoln arkadaşlarıyla birlikte New Salem'den aldığı malları Sagamon ve Mississippi nehirleri üzerinden New Orleans'a taşıyordu. Bu işi yaptığı sırada New Orleans'ta ilk defa gördüğü köle pazarı Lincoln üzerinde çok büyük bir etki bıraktı. Köleliğe muhalif düşünceleri gördüğü bu manzaralarla iyice pekişti ve toplumun sınıfsal ayrımlara girmesine, bazı insanların doğuştan insan haklarından yoksun kalmasına şiddetle karşı çıktı. Lincoln'un siyasete olan ilgisi düşüncelerinden ibaret olmadı. Bunları hayata geçirebilmek için aktif olmaya karar verdi ve 1832'de henüz 23 yaşındayken Bağımsızlık Savaşı yanlısı Whig Partisi üyeliğine seçildi. Lincoln'un siyasi kariyeri böylece başlamış oldu. Bu hareketin oluşum amacı Sagamon Nehri'ndeki gemi trafiğini kontrol altına almak suretiyle civardaki az nüfuslu yoksul bölgelerin gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamaktı. Lincoln Kara Şahin Savaşı boyunca Illinois Milis Kuvvetleri için kaptanlık yaptı. Meclisteki ve savaştaki faaliyetleriyle birlikte eyalet çapında bir popülerlik kazandı. Bu süreçte William Blackstone'un İngiltere'nin hukuk sistemini yorumladığı kitabı Laws of England kitabını okuyunca hukuka merak salan Lincoln, civardaki avukatlardan ödünç aldığı kitaplarla bu alanda kendini eğitti. Ertesi yıl ise baro sınavını geçerek avukat olmaya hak kazandı. Ardından Illinois Springfield'a taşınarak Stephen Logan adlı bir avukatın yanında stajyerlik yapmaya başladı. Burada eğitimini pratik hukuk deneyimleriyle pekiştiren Lincoln, kısa zaman içinde dürüstlüğü ve doğruluğu nedeniyle tanınır hale geldi ve eyalet çapında takdir edilen başarılı bir avukat oldu. 1834'teki ilk seçimleri kaybetmesini izleyen 4 dönem boyunca Illinois Eyalet Yasama Meclisi'nde Sagamon Whig temsilcisi olarak görev yaptı ve meclisteki Whig yanlılarının liderliğine kadar yükseldi. 1837'de ilk defa köleliğe karşıt görüşlerini belirten bir protesto konuşması yaparak meclisin haksızlık ve kötü bir siyaset anlayışıyla hareket ettiğini söyledi. 1842'de Lincoln, Demokrat Eyalet Denetmeni James Shields'a yönelik eleştiriler yazılar yazmaya başladı. 1847 yılında Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi'nde seçilen Lincoln, Whig Partisi'nin lideri olan Henry Clay çizgisini kendi siyasi düşüncelerine oldukça yakın buluyordu ve onu politik idolü olarak görüyordu. Mecliste geçirdiği ilk dönemde henüz yeni bir siyasetçi olduğu için fazla ağırlığı ve etkisi yoktu. Lincoln mecliste yaptığı savaş karşıtı bir konuşmasında kullandığı ağır ifadelerle şimşekleri üzerine çekti. Gerillalar, savaş yanlısı devletçiler ve savaş karşıtlar arasında büyük atışmalar yaşandı. Hiçbir temsilci Lincoln'un düşüncelerini önemsemiyordu.
Dolayısıyla Lincoln bir sonraki seçimler için yeniden adaylığını koymamaya karar verdi. Ancak seçimi kazanan yeni Tyler yönetimi kendisine merkezden uzak bir görev vermeye kalkınca Illinois'te elde ettiği siyasi kariyerini tehlikeye atmak istemeyerek politikayı bıraktı ve Springfield'a döndü. Burada sıradan bir avukat gibi yaşamaya başladı. Köleliğin yayılımını düzenleyen 1820 tarihli Missouri Uzlaşması'nın ortadan kaldırmasıyla birlikte Lincoln politikaya geri döndü. 1860 yılında yapılan Birleşik Devletler Başkanlık seçimlerinde çoğunluğu elde eden Abraham Lincoln, Amerika'nın 16. başkanı oldu. Küçük bir barakada doğmuş, profesyonel anlamda eğitim almamış bir kişinin ileride bir gün Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. başkanı unvanına sahip olabilmesi, Lincoln'un bireysel azminin yanı sıra Amerikan rüyası denilen olgunun da bir timsali olarak görülmüştür. Bu yüzden Amerikan halkının en sevdiği ve takdir ettiği başkanlar arasındadır. Günümüzde Lincoln'un resmi 5 dolarlık banknotların ve 1 centlik madeni paraların üzerinde yer almaktadır. Genel bir bakış açısıyla Amerikan tarihçilerinin tespiti Lincoln'un etkisiz fakat mükemmel bir yönetici olduğu yönündeydi. Lincoln birliğini korumak ve devamını sağlamak amacından hiçbir zaman şaşmadı ve onun azmi sayesinde iç savaş sonrasında Birleşik Devletler'in dağılması engellendi. Sahip olduğu etkileyici hitabet yeteneği politika adına belki de elindeki tek argümandı. Lincoln ayrıca uluslararası ilişkiler konusunda da beklenenin aksine oldukça iyi bir grafik çizmişti ve Lincoln köleliği azat eden bildirisiyle de Avrupa ülkelerinin iyi niyetini kazanmış oldu. 11 Nisan 1865 yılına gelindiğinde ise Abraham Lincoln tiyatroda eşinin oyununu seyrederken Wilkes Booth tarafından silahla vuruldu. 4 gün boyunca yaşatılmaya çalışılsa da başarılı olunamadı ve 15 Nisan 1865 sabahı hayata gözlerini yumdu. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.